İran'a karşı yapılacak en büyük saldırılardan bir tanesi oldu. Ne oldu? İran'ın Suriye'deki büyükelçiliği hedef alındı. İran'ın kendi toprağı. O dönemde İran'ın İsrail'e direkt saldırı yapmayacağı konuşuldu. Ne oldu? İran'da işte gönderdiği füzeler ve dronlarla İsrail'i hedef aldı ama bu şunu gösterdi. Hem Ürdün hem İsrail hem Suudi Arabistan üzerinde bu dronların bir şekilde Amerikalıların da desteğiyle durdurulduğunu, %99'unun etkisiz hale getirildiğini gördük ki bu saldırı sonrası özellikle İran'ın kapasitesi tartışılmaya başlandı. Yani İran'ın İsrail'e karşı bir güç gösterisi yapamayacağı konusu konuşuldu. Proxylere baktığımızda sonra bir de saldırısı oldu tabii ki bu Haçlı Şabi liderlerinden ki Irak'taki işte o mühendisinin belki hatırlarlar izleyicilerimiz, Kasım Süleymani, İran Kudüs Gücü Komutanı, bir dönem Irak'ı yönettiği denilen kişi Amerika'nın suikastiyle Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülmüştü. Bundan sonra yanındaki isimlerden bir tanesi de mühendisiydi. Onun işte ondan sonra Haçlı Şabi'nin ki Irak'ta büyük bir gücü olduğunu biliyoruz. İran'ın destekli Haçlı Şabi'nin o bölgede onların da liderlerinin hedef alındığını gördük. Şimdi baktığımızda işte Kasım Süleyman'ın anmasına saldırı yapıldığını gördük ki Kasım Süleymani daha önce Trump yönetiminde öldürülen bir İranlı isim. Şimdi ise geldiğimiz konumda baktığımızda Hamas'ın en önemli isminin bir suikaste uğradığını. Bu isim kim? Şimdi Hamas'ın kuruluşundan beri en önemli 3 isminden bir tanesi. İşte nedir bu isimler? İşte kurucusu, ruhani lideri denilen işte Şeyh Ahmet Yasin'i hatırlıyoruz. Şeyh Ahmet Yasin 2000'lerin başında İsrail'in suikastiyle Gazze'de öldürülmüştü. Onun yerine gelen isim Şeyh Ahmet Yasin'in öğrencisi, talebesi konumundaki Abdülaziz El-Ratisiydi. Onun da 2000'lerin ortalarında yine sanırım 2008 ya da 2007'de Gazze'de öldürüldüğünü biliyoruz. Sonra ondan sonraki dönemde Hamas'ı uzun süre yöneten, Hamas'ın bütün kodlarını bilen, Hamas'ın tüm açıklamalarını yapan, Hamas seçimi kazandığında 2007'de şeydeki seçimi kazandığında Gazze'deki seçimi kazandığında başında olan isim. 2017'ye kadar özellikle Hamas'ın tüm işlerini, tüm Gazze'deki işlerini yapan isim oydu ve onun da daha sonra Halit Meşer'in yerine dış ilişkiler siyasi şubenin başına geldiğini biliyoruz. O kişinin İran'da cenazeye gittiğinde bir şekilde öldürüldüğünü görüyoruz ki bugün askeri kanatın üzerinde gücü olmasa bile özellikle Hamas'ın network'ü, dünyadaki network'ünü en iyi bilen isimdi. Edis Arıkan, şimdi İsrail ordusu Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı bilgisi var. İsrail Ordu Sözcülüğü birim yetkilisi demiş ki İdris Arıkan, Haniye'nin Tahran'da düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruluyor musunuz sorusuna bu konuda yorum yapmıyoruz cevabı gelmiş. İsrail Ordu Sözcülüğü birim yetkilisinden bu konuda yorum yapmıyoruz demiş. Ya şöyle bir şey var, yorum yapmasalar bile İran Devlet Televizyonu'na dayandırılıyor ki bu olay. Şimdi bu saat itibariyle bu saldırının kimin yapıp yapmaması tartışılacak bir konu da değil aslında. Niye öyle diyorum? Açık. Çünkü burada bu tür bir saldırı, bu kapasiteyle bir saldırı yapabilecek tek istihbarat örgütünün yani bunu üstlenebilecek diyelim. Belki Amerikan istihbaratı ve İngiliz istihbaratının da desteği vardır belki ama bunu üstlenebilecek şeyin İsrail olduğunu biliyoruz. Kabul etse de etmese de bundan önceki kabul ettiklerine de bakarsak işte mesela Suriye'deki İran Büyükelçiliğine saldırıyı kabul ettiğini biliyoruz. Orada en üst komutanlarından Razi Musavi'nin öldürüldüğünü biliyoruz. Devrim muhafızlarının listesinde liderlerinden, önemli isimlerinden bir tanesinin. Kasım Süleyman'ın anmasında yapılan saldırıyı üstlenmese dahi bunun İsrail tarafından yapıldığını aslında bütün kodlara baktığımızda görüyoruz. Şimdi Yemen'e yapılan saldırıyı biliyoruz. Yani İsrail'in buradan
bir şekilde savaş ürettiğini, başka ülkelere savaş taşıdığını biliyoruz ve bu suikastlerin de bunun devamı olduğunu görüyoruz. Türkiye'de yapılan işte Mossad operasyonlarında nasıl hücreler ele geçirildiğini görüyoruz. Bunlar hep zaten İsrail'in, bu işi İsrail'in yaptığına dair bir öngörü oluşturuyor. Bugün de baktığımızda işte yaklaşık 80'li yılların ortalarından beri, Hamas'ın kurulduğu 84'ten beri İsrail'e karşı mücadele eden bir ismin öldürüldüğünü gördük. Bunu başkasının yapma ihtimali yok. İster kimse ister yüklensin ister üstlenmesin, o önemli değil. Ama burada asıl sorun İran'ın artık güvenlik kapasitesinin düştüğünü ve güvenlik kapasitesinin tartışılacak durumda olduğunu görüyoruz ki İran içerisinde operasyonların rahatlıkla yapıldığını, özellikle dış istihbarat tarafından bunu anlıyoruz. Mesela örneğin dün gece işte Hizbullah'ın genel sekreter yardımcısının bir şekilde İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei ile görüşürken bir şekilde İran Hizbullah'ın diğer önemli liderlerinden bir tanesinin Fuat Şükran'ın. Beyrut'ta hedef alındığını görüyoruz. Bunlar hep mesaj, yani dakikası, süresi, anı. Orada bir toplantıdayken bir de hedef alınıyor Yani aslında. evet. Bu da yine içeriden bir bilginin zaten- göstergesi mi? Zaten Lübnan özellikle 50'lerden beri, işte İsrail'in kurulduğundan beri İsrail istihbaratının güçlü olduğu bir yer. Oradaki güçlü olmasının temel nedenlerinden bir tanesi de çok etnik yapılı olması. İşte Hizbullah'ı seven kadar sevmeyen de var. Ya da işte orada istihbarat ağının çok güçlü olmasının temel nedenlerinden bir tanesi İsrail'in. Aynı şekilde oradaki ekonomik sıkıntılar da ön plana çıkıyor. O bölgedeki insanların sıkıntıları, o ülkeden kaçmaya, gitmeye çalışmaları. Yani şöyle anlatalım. İsrail ve çevresindeki ülkelere baktığımızda İsrail'in çevresindeki ülkelerin istikrarsızlıklarla dolu olduğunu görüyoruz. Yani bu bir rastlantı değildir. Mesela Mısır'daki 2011 darbesinin, işte darbenin, 2013'teki darbenin rastlantı olduğunu söylemek mümkün değil. Ürdün'e baktığımızda zaten Ürdün'ün kralının İsrail'e yakın ilişkiler içerisinde olduğunu bildiğimiz için iktidarda kaldığına dair bir öngörü de hakim şu an. Şimdi Suriye'ye baktığımızda 2011'den beri süren bir savaş var. Lübnan'a baktığımızda uzun süren bir iç savaş yaşadı 79'dan sonra yıllarca 10-11 yıl kadar sürdü diye hatırlıyorum. İşte baktığımızda bu bölgenin bir şekilde etniksel yapılardan da dolayı bölündürüldüğünü, bölüştürüldüğünü ve İsrail'in nasıl söyleyeyim, İsrail'e yakın ülkelerin istikrarsızlıklarla boğuştuğunu ve İsrail'in de bundan faydalandığını yıllarca görüyoruz. Peki. Şimdi Irak'a da bakıyoruz. Irak'ta da 2003 Amerikan saldırısı olduğunu biliyoruz. Ne olmuştu o zaman? İşte o dönemde de mesela Saddam Hüseyin'in bir şekilde İsrail'e füze saldırısı yaptığını biliyoruz 90'ların işte 1. Körfez Savaşı sırasında. Bundan dolayı da bir şekilde hedef alındığını, 2003'te bir şekilde iktidarından edildiğini biliyoruz. Yani bunlar hep rastlantı gibi görünebilir ama İsrail bölgeye hem savaş ithali ihraç ediyor hem suikast ihraç ediyormuş gibi bir görüntü var. Şimdi yayınımıza TEPAV Dış Politika Direktörü Gülru Gezer de katıldı. Kendisine bir hoş geldin, günaydın diyelim. Gülru Hanım merhabalar.